Şimdi Milano'da öğrenci olmak şöyle bir his. Çok daha meşgul hissettiriyor. Çünkü sürekli bir yere koşturmanız ya da derslere yetişmeniz gerekiyor. Pau Education kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte Milano'da yapay zeka okumak hakkında konuşacağız. Ben kısaca kendimi tanıtayım size. Ben Emir, 22 yaşındayım. Milano Üniversitesi, Pavia Üniversitesi ve Bicocca Üniversitesi'nin yapmış olduğu yapay zeka programında lisans okuyorum. İngilizce bir bölüm bu. Ve bu bölümde ikinci yılımı bitirmiş bulunmaktayım. Üçüncü seneme geçmek üzereyim. O zaman merak ettiğiniz sorularla başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki Milano'da yapay zeka okumak nasıl bir deneyim? Şimdi bölümü sadece Milano'da okumuyorum. Şöyle oluyor. Benim bölümüm 3 üniversite tarafından verildiği için benim 3 üniversitede derslerim oluyor. Bu üniversitelerin ikisi Milano'da. Birisi Milano Üniversitesi, diğeri Bicocca Üniversitesi. Bicocca Üniversitesi ile Milano Üniversitelerinin kampüsleri birbirlerine çok uzak değiller. Trenle bir durak şeklinde gidip gelebiliyorum. Fakat Pavia Üniversitesi'nin fakültesi tabii ki de Pavia şehrinde. Şimdi bunlara ulaşımımı üniversite bana şöyle sağlamama yardımcı oluyor. Üniversitenin bana sunmuş olduğu bir %75 indirimli tren kartı var. Bunu bana okul 6 aylık sağlıyor. Çünkü bir dönemim yaşadığım şehirde oluyor, bir dönemim gideceğim şehirde oluyor. Yani o gideceğim şehirdeki 6 aylık ulaşımımı her aylık 19,5 euro şeklinde olacak şekilde bana temin ediyor okulum. Bu aslında çok büyük artılarından birisi. Ben de bölüme başladığımda Pavia'da yaşamayı ama Milano'daki derslerime gidip gelmeyi tercih ettim trenle. Çünkü Pavia'daki kiralar çok daha uygun ve ev bulmak daha kolaydı. Fakat tabii ki de yine ev bulmak Pavia'da da çok zordu benim için. Ama bir şekilde Milano'dan çok daha iyi bir durumda olabilirsiniz. Çünkü kiralar çok daha düşük, hatta yarı fiyatına kadar düşüyor. Ee, Ulaşım ve okula gidiş gelişimi böyle sağlıyorum. O zaman ilk sorumuza cevaplayalım. Milano'da yapay zeka okumak nasıl bir deneyim? Şimdi Milano'da yapay zeka okumak aslında güzel bir deneyim benim için. Çünkü Bicocca'nın fakültesini bayağı beğeniyorum. Derslerimin olduğu yer çok güzel, çok tatlı bir yer. Pavia'daki fakültemi de beğeniyorum aslında. Mühendislik fakültesi ne kadar çirkin gözükse de bahçesi, kantini, yemekhanesi vesaire birbirine çok yakın olduğu için e, çok bir rahat öğrencilik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Derslere gidip gelmek çok zor olmuyor. Pavia'da da yaşadığım için çok kolay bir şekilde 10 dakikada otobüse gidebiliyorum ya da yürüyorum 25 dakika. O yüzden benim için çok iyi. Fakat Milano Üniversitesi'nin IT kampüsü benim çok hoşuma gitmiyor. Çok karanlık bir yer. Genelde sonbahardaki derslerim orada olduğu için sürekli bir yağmur yağıyor, sürekli bir sisli. Gerçi havadan da kaynaklı olabilir. Ve yemekhane ve kafe imkanlarım kısıtlı olduğu için sürekli kendim yemek pişirmek zorunda vesaire kalıyorum. Çok esnek davranamıyorum. Milano'da yapay zeka okumak hakkında deneyimlerim böyle. İkinci soruda hangi dersleri alıyorsunuz? Neler ilginç diye bir soru gelmiş. Hangi dersleri alıyorum? Aslında çok çeşitli derslerim var. Çünkü yapay zeka geniş bir konu. Yapay zeka mühendisliği altında geçmiyor bu bölüm. Sadece adı yapay zeka. Yani ben bunu istediğim yere çekebiliyorum. Ve bölümün son senesinde birkaç modül var. Onlardan birini seçip onlara yönelik masterlar yapma imkanım var. Şöyle, benim programımda çok fazla fizik dersi var. Kuantum fiziği alıyorsunuz, normal fizik alıyorsunuz, deneysel fizik dersiniz oluyor. Onun ikincisi oluyor, daha ilerletilmiş hali oluyor. Onun dışında psikoloji dersim var. Etik dersim var tabii ki de yapay zeka etiği hakkında. Ya da beyin anatomisini öğrenebiliyorsunuz son sene seçtiğiniz. Üçüncü senede kendim seçebileceğim trackler var. Bunlardan bazıları şöyle. İlk track'in adı Data Analysis, Communication and Marketing diye geçiyor. Yani altında belli başlı marketing dersleri alıyorsunuz. Data Analyzing dersleri alıyorsunuz. Ya da otomasyon dersleri yoğunluklu bir track oluyor. Onun dışında ikinci track olarak şöyle bir track var. Industrial Systems and Healthcare diye. Yani sağlık alanında çalışmak istiyorsanız biraz daha image processing, signal processing dersleriniz oluyor. Human System Interaction dersiniz oluyor. Belli başlı imkanlar sağlıyor size bu sağlık alanında öğrenebileceğiniz. Üçüncü trackimiz Brain Cognition and Society diye bir track. Onun içerisinde Brain Inspired Human Networks var. Yani beyin anatomisini vesaire öğreniyorsunuz. Human System Interaction dersiniz var. Logic dersimiz var yine ve Artificial Intelligence and Society diye de bir dersi var içerisinde.
Track 4 de biraz daha fizik yoğunlu. Physics for AI, Environment, Health and Quantum Information diye bir track. İçinde Experimental Physics for AI'ın ilerlemiş hali var. 202 dersi var. Mathematics for Imagining and Signal Processing dersi var. Onun dışında Materials and Platforms for Artificial Intelligence dersi var. Böyle detaylı kursların da içinde bulundurduğu için master programlarına başvurduğunuzda derslerinizin karşılığını bulabilmek çok daha kolay oluyor. Ya da nereye yönlenmek istediğinizi siz kendiniz çok daha kolay bir şekilde seçebiliyorsunuz. Ve okuduğunuz bölüm hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olmuş oluyorsunuz mezun olmadan önce. Bu en büyük artılarından biri diyebilirim. Ayrıca bunun dışarısında birkaç tane ders seçmeniz gerekiyor 3. senede. Bunları da tamamladığınızda başarılı bir şekilde mezun oluyorsunuz tabii ki de. 3. sorumuza devam edelim o zaman. Eğitim dili İngilizce mi? İngilizce düzeyi nasıl bir seviyede olmalı? Şimdi bizim bölümümüzde benim başvurduğum sene bölüm İngilizce yeterliliği hakkında sistem bir belge istemiyordu. Fakat sanırım değişti bu artık. Çünkü benim başvurduğum sene sınav İngilizce olduğu için zaten sınavda İngilizce kısmı olduğundan benim İngilizce yeterlilik belgesi almama gerek kalmamıştı. Fakat B2 seviyesini tamamlamış olmanız gerekiyor tabii ki de o sınavda İngilizce kısmını geçebilmeniz için. Ama fakat sürekli bir başvuru yoğunluğu olduğu için ve bölüm istekleri arttığı için bu başvuru süreci de değişmiş bulunmakta. Duyduğum üzere mülakatlar vesaire de gelmiş. Sanırım artık İngilizce sertifikası da istiyorlardır. Bunun en az B2 olması gerekiyor. Genellikle İtalya'da İngilizce bir bölüm okumak istiyorsanız standartı bu şekilde oluyor. 4. sorumuza devam edelim o zaman. Hocalar ve eğitim sistemi nasıl? Pratik mi, teorik mi ilerliyor? Buna dürüst bir şekilde cevap vermem gerekiyorsa benim eğitimim şu anda genellikle çok teorik gidiyor diyebilirim. Aslında bölümde benim pratik öğrenmem gereken çok fazla ders var. Laboratuvarda öğrenmem gereken sürekli bir uygulamalarla bir şeyler yapmam gereken derslerim var. Fakat eğitim çok teorik ilerliyor. İtalya'da bu genellikle bu durumda. Yani bölümde teorik daha çok şey öğreniyorsunuz pratikten ziyade. Yani hepsi genellikle ezbere dayalı. Sizin detaylıca öğrenmenizi gerektirmiyor buradaki sınav türü, öyle diyebilirim. Çünkü sınavlarda ne kadar pratik öğrenseniz de teorik bilginizin çok güçlü olması lazım geçmeniz için. Çünkü hoca size puan verirken bir inisiyatifte bulunmuyor. Sizin pratiğini anladığınızı, çok iyi anladığınıza göre hani şey demiyor. Okey, nasıl işlediğini anlamış, ben buradan bu kadar puan vereyim. Bir yere kadar getirebilmiş gibi bir durum yok. Size teorik bir soru soruyorlar. Pratik de olsa da genellikle teorik bazlı oluyor. Size teorik birebir karşılığını istiyorlar. Onu verdiğinizde geçiyorsunuz, vermediğinizde geçemiyorsunuz maalesef. O yüzden çok memnun olduğum bir durum diyemem buna. 5. sorumuz olarak diyebiliriz ki grup projeleri ve staj imkanları sunuluyor mu? Şimdi benim bölümüm ne kadar teorik olsa da içinde çok fazla grup projesi bulunduruyor. Özellikle ikinci senedeki derslerimin hepsi neredeyse grup projesi bulunduruyor içinde. Fakat sadece bu grup projeleriyle bitmiyor tabii ki de. Grup projesini ekstra sınav notunuzu arttırmak için yaptığınız projeler, yani zorunlu değilsiniz yapmak fakat yapma imkanınız oluyor. 3'er puan arttırabiliyorsunuz ya da 3 puan azalabiliyor sınav notunuzla birlikte. Üzerine yazılı sınava giriyorsunuz. Onunla birlikte yaptığınızda geçiyorsunuz. Ya aslında grup projeleri eğlenceli çünkü laboratuvarda yaptığımız deneyler oluyor genelde ya da genellikle bir program yazmamız gerekiyor. Onu açıklamamız gerekiyor. Aslında zor programlar fakat hiç pratik eğitim olmamasından çok daha iyidir tabii ki de. Okulun staj imkanları hakkında şöyle diyebilirim. Stajınızı siz kendiniz bulduğunuz için okul size bir imkan sağlamıyor fakat oryantasyon günleri olduğu için o günlerde bazı şirketler geliyor ve o şirketler işte sizin yapay zeka alanında çalışan şirketler oluyor. Onlarla konuşup ne alanda çalıştığınızı, ne aradığınızı söylediğinizde iletişime geçtiğinizde size yardımcı oluyorlar tabii ki de. Ama biraz da üniversite hayatı hakkında sorulan sorulara cevap verelim. 1. sorumuz, üniversitenin kampüsü ve olanakları nasıl? Bundan zaten bahsettik. O yüzden çok daha fazla detaya girmiyorum. 3 farklı kampüs, üçü de birbirinden başka. Benim en sevdiğim Bicocca ve Pavia. 2. sorumuz o zaman, uluslararası öğrenci sayısı fazla mı? Şimdi benim bölümüm İtalyan yoğunluklu. Çünkü benim bölümümde normalde 180 kişi alıyorlar. Bunun 30'u uluslararası öğrenci, 150'si İtalyan. Yani majority'si tabii ki de İtalyan öğrenci. O %30'unun içerisinde çok fazla Türk öğrenci yok. 3 ya da 5 tane oluyor. Çünkü uluslararası öğrenciyseniz bölüme girmek bir tık zor oluyor. Ben uluslararası öğrenci kategorisinden girmediğim için benim için o kadar çok zor olmamıştı. Fakat uluslararası öğrenci kategorisinden içinde çok fazla Kazak, Rus ve İranlı öğrenci sayısı fazla. 3. sorumuz var. Öğrenci kulüpleri ve topluluklar aktif mi? Maalesef ben Torino'da gördüğüm kadar öğrenci kulüpleriyle ilgili bir aktivite burada görmedim. Tabii ki de yelken kulübü vesaire, kano kulübü vesaire var okulda. Her okulda olduğu gibi. Fakat ben genellikle bir şey duymadım. Çünkü ilgi alanım içinde olmadığı için olabilir.
Tabii ki de okulun sitesinde yayınlanan şeyler, e-mail'le yollanan kulüpler hakkında şeyler oluyor, buluşmalar, etkinlikler. Bunu daha detaylı üniversitelerin sitelerinden inceleyebilirsiniz sezonu geldiğinde. Biraz da Milano ve yaşam hakkında sorulan soruları inceleyelim. O zaman bir diğerki sorumuz, Milano'da öğrenci olmak nasıl bir his? Şimdi Milano'da öğrenci olmak şöyle bir his. Çok daha meşgul hissettiriyor. Çünkü sürekli bir yere koşturmanız ya da derslere yetişmeniz gerekiyor. Ve o koşturma saatleriniz tabii ki de yoğun saatler olduğu için trafik sürekli bir trende bir cabalaşma bir şekilde olduğu için biraz zor oluyor açıkçası. Onun dışında yemek için nereye gitmeniz gerektiğini düşünmeniz gerekiyor. Yemekhanede çok daha fazla sıra beklemeniz gerekiyor vesaire. Böyle durumlar var ama ben Milano'da öğrenci olmayı seviyorum çünkü okul dışında etkinlik seçeneği çok fazla oluyor. Eğer akşamüstüyse derslerime hemen ondan sonra kesinlikle bir etkinlik bulup arkadaşlarıma eğlenebiliyorum ya da kütüphane imkanları çok daha iyi oluyor bence Pavia'dan. Çünkü Pavia'daki kütüphaneler çok kalabalık genellikle. Çünkü birkaç tane kütüphane var ve çok öğrenci var şehirde. Milano'da bir sürü kütüphane olduğu için ve bir sürü de üniversite olduğu için farklı farklı kütüphaneye gidip ders çalışmak öğrenci hayatı anlamında çok daha iyi diyebilirim. Bir diğer sorumuz, yaşam masrafları ne kadar? Kira, market, ulaşım vesaire. Şimdi bu boyutlu bir soru. Ben Milano'da yaşamadığım için, Pavia'da yaşadığım için kiram bir tık daha düşük. Yani Pavia'daki kira fiyatları 300-500 euro bandında, Milano'daki kira fiyatları 600-800 bandında ilerliyor bir tek kişilik oda için. Ee, Masraflar da, market masrafları Pavia ve Milano arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Market masrafları neredeyse aynıya geliyor. Ulaşım da Pavia'da daha ucuz tabii ki de, küçük bir şehir olduğu için. Yani Pavia'da yaşayıp Milano'da okumak çok daha mantıklı eğer bu bölümü tercih etmeyi düşünüyorsanız. Bir diğer sorumuz da, Milano'daki öğrenciler için eğlenceli aktiviteler nelerdir? Şimdi gençler genellikle Navili civarında eğleniyorlar. Yani eğlence mekanlarının olduğu, kafeler vesaire, barların olduğu yerler genellikle Navili'de. Ama tabii ki de Milano'nun her yerinde çok güzel etkinliklerin olduğu kafeler, publar, sosyal eğlenme alanları, sosyal etkinliklerin olduğu alanlar tabii ki de var ve farklılık gösteriyor. O yüzden sürekli uygulamalardan ya da Instagram sayfalarından bunu takip etmek çok iyi olur sizin için. Sürekli yapacak bir şey var tabii ki de. Biraz da okula başvuru süreci ve vize süreci hakkında konuşalım. Üniversiteye başvururken ne gibi belgeler istendi? Şimdi ben bu bölüme başvururken benden çok fazla bir belge istenmedi. TOEIC sınavına girmem istendi. TOEIC sınavına girdim ben. Onda belli bir skora yapmanız gerekiyor ranking liste girebilmek için. Benim girdiğim zaman 21 yapmanız gerekiyordu en az 50 üzerinden ranking liste girebilmek için. Bu sizin bölüme girmenize garanti vermiyor ama ranking liste sıralanmanızı garanti veriyor. Yani minimum puanı 21'di. Ben kısa bir süre çalışma imkanım olmuştu. Çünkü ben bölümü son anda değiştirmeye karar vermiştim. O yüzden çok iyi bir skor yapamamıştım. Hatta sonuçlar açıklandığında yedek listeye düşmüştüm ve üçüncüydüm yani yedek listede. Avrupa kontenjanından giriyorsanız da yedekler sürekli açıklanarak bölüme belli bir sayıya kadar öğrenci alıyorlar. Fakat uluslararası öğrenciler için bu skorlar çok daha yüksek oluyordu. Çünkü 700-800 kişi başvurduğu için bölümde de 30 kişilik yer olduğu için uluslararası öğrenciler için çok daha fazla zorlayıcı oluyor tabii ki de. Ben Avrupa kontenjanından başvurduğum için benim için bir tık daha kolay olmuştu ve yedeklerden son anda girebilmiştim. İkinci soru olarak, kabul almak zor muydu diye sorulmuş. Buna da cevap verdik. Benim için zor değil. Eğer Avrupa kontenjanından başvuruyorsanız zor değil. Fakat uluslararası öğrenci kontenjanına girmek gerçekten çok zor. Bir diğer sorumuz da, öğrenci vizesi alma süreci nasıldı? Şimdi ben öğrenci vizemi 2021'de aldım. Şu ana nazaran çok daha farklı tabii ki de süreç. Randevu bulmak çok daha zor. Proses daha sıkı. İstenilen teminat miktarı çok daha fazla. Ben Politeknik Auditorium'da bilgisayar mühendisliği bölümüne girdiğim zaman başvurmuştum. Ve başvuru sürecim çok hızlı ilerlemişti benim. O yüzden çok zorlanmamıştım. O yüzden onun hakkında çok detaylı bir bilgi veremeyeceğim maalesef ki. Peki dördüncü sorumuz. Türkiye'den gelen biri için en çok zorlayan şey neydi? Ben ilk defa üniversite hayatıma İtalya'da başladığım için ben üniversitenin bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. YKS gibi bir sınava girdikten sonra hatta çok zorlanacağımı düşünmemiştim fakat çok yanılmışım. İtalya'da üniversite okumak, yani okumak gerçekten zor. Çünkü sınavların ben bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Eğer bir sınavı geçmek istiyorsanız ya hatta daha yüksek bir not vesaire almak istiyorsanız çok fazla çalışmanız gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde okula gitmeniz, dersleri takip etmeniz ve neyi öğrendiğinizin farkında olmanız gerekiyor. Yani o dersi gerçek anlamda öğrenmeniz lazım ki o dersi geçebilirsiniz. Çünkü sınava girdiğinizde yazdığınız cevaplardan profesör sizin bunu anlayıp anlamadığınızı
görebiliyor tabii ki de. Kendisi verdiği için bu dersi, bu alanda profesyonel olduğu için. Bu her bölüm, her okul, her ülke için geçerli tabii. Fakat İtalya'da bu bir tık daha sıkı. 2+2=4 şeklinde ilerliyor. O yüzden çok sıkı bir çalışma ve istikrar gerektiriyor. Ben bunun bu kadar olacağını düşünmemiştim. O yüzden en başta bu zorlayabilir. Birkaç kere derslerde zorlanıp geçemeyebilirsiniz. Fakat birazcık stresinizi kontrol edip biraz daha dikkatli çalışırsanız her şeyin yoluna sokmanız çok kolay olacaktır sizin için. Ondan sonrası zaten ilişkinizde tabii ki de gerisi de geliyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Şimdi gelecek ve kariyer hakkında bazı sorular var. Onları cevaplayalım. Mezun olduktan sonra iş bulma süreci nasıl işliyor? Şimdi mezun olduktan sonra iş bulma süreci şöyle işliyor. İlk geldiğinizde zaten bir vizeniz oluyor. Vizenizde oturma iznine başvuruyorsunuz. Oturma izninizi aldıktan sonra da eğitim süreciniz için 6 yıla kadar size bir oturum izni tanımlanıyor. Bundan sonra da sizin eğitiminizi tamamladıktan sonra sizin oturum izninizi iş arama oturumuna çevirmeniz gerekiyor. Bu bir yıllık bir iş arama izni veriliyor size İtalya tarafından burada mezun olduğunuzda. O süreçte iş bulmanız gerekiyor. Sonra iş bulduktan sonra da yeni iş yerinizde yaptığınız kontratı yine Questro'ya getirip onunla birlikte iş oturum iznine başvuruyorsunuz. Bundan sonra da zaten yerleşik oturum izninizi almış oluyorsunuz 5 yılı tamamladıktan sonra. Süresiz bir şekilde ikametgahınıza İtalya'da devam edebiliyorsunuz. Aslında çok kolay bir süreç diğer ülkelere nazaran. Bir diğer soru. Milano'daki şirketlerde staj yapma imkanları var mı? Ben şimdi ikinci yılımı daha yeni bitirdiğim için staj yapma imkanım olmadı. Stajımı da İtalya'da yapmayı planlamıyorum ben kişisel sebeplerden dolayı. Fakat İtalya çok endüstriyel, Milano özellikle çok endüstriyel bir bölge olduğu için iş imkanları çok geniş. Çok kolay bir şekilde staj bulabileceğinizi düşünüyorum. Her bölümden arkadaşım bir aylık sıkı bir çalışmayla kendine staj bulabildi. Üniversitelere mail atarak da staj bulmanız çok kolay oluyor. Ya da Avrupa'da başka şehirlere geçmeniz de çok kolay oluyor Avrupa'da bir üniversite okuduğunuz için. O yüzden çok sancılı bir süreç değil diyebilirim. Sadece bir aylık bir stres yönetimi gerektiren bir durum. Bir diğer soru da bu bölüm sana neler kattı? Kendini ne geliştirmeler fark ettin? Şimdi bu bölüm bana teorik anlamda, pratik anlamda bir şey kattığını düşünmüyorum. Fakat teorik anlamda çok fazla şey öğrendim. Onun dışarısında bölümden öğrendiklerimden ziyade bana istikrarlı olmayı ve disiplinli olmayı öğretti açıkçası. Çünkü derslerim çok zor olduğu için sürekli bir çalışma yapmam gerekiyor. Sürekli ders çalışmam gerekiyor. Bunu yoluna koyabildim sonunda. Benim 1,5 yılımı aldı fakat gün sonunda bunu yapabildim. Şimdi çok daha disiplinli bir insan oldum ve düzenli ders çalışmaya özen gösteriyorum. Öyle yaptığımda derslerimi geçebiliyorum. Kariyerle ilgili son sorumuzla devam edelim o zaman. Yapay zeka alanında gelecekte ne yapmak istiyorsun? Şimdi benim bölümümdeki arkadaşlarımdan ziyade ben yapay zekayı bilimsel kısmıyla ilgilenmek istemiyorum. Tabii ki de yine bilimsel kalacak yapay zeka olduğu için fakat ben biraz daha videografi, AI related machine'leri kullanarak videografi alanında ilerlemek ya da Milano moda şehri olduğu için biraz daha moda alanında yapay zeka sistemlerini kullanarak bazı şeyler yapmak istiyorum. Master'ımı da fashion teknoloji üzerine yapmayı planlıyorum. Onun dışında farklı bir seçenek olarak müzik mühendisliği de çok dikkatimi çeken alanlardan birisi. AI teknolojini kullanarak müzik mühendisliğine yeni bir soluk katmak gerçekten eğlenceli olabilir. Fakat bunlar için hala düşünmekteyim. Son sene için seçeceğim treyi düşünüyorum şu anda. Onun doğrultusunda ilerleyeceğim. Duruma göre karar vermeyi planlıyorum. Şu anlık bir acelem yok. O zaman son kapanış sorularımıza devam edelim ve bitirelim. İtalya'da okumayı düşünen Türk öğrencilerin önerileri neler? Bu klasik, bu çoğu videomuzdan da geçen, çoğu yaptığımız röportajda herkesin söylemiş olduğu tabii ki de gelmeden önce İtalyanca öğrenmek biraz sizi çok daha rahatlatacaktır. Ben geldiğimde çav demeyi bile geldim ilk gün öğrenmiştim. O kadar İtalyanca hakkında hiçbir fikrim yoktu. Mutlaka İtalyanca öğrenin. Bu sizi çok daha rahatlatacaktır başta alışma sürecinizde. Sonrası zaten kolay bir şekilde geliyor. Diğer sorumuz, geri dönüp başa sarsan yine Milano ve bu bölümü seçer miydin? Ben bu soruyu aslında kendime çok soruyorum. Milano'da okumak gerçekten eğlenceli ve diğer şehirlerin nazaran daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ama alıştığınızda eğlence geliyor. Dışarıdan ya ilk zamanlarında çok sıkıcı gelebiliyor. Hani yapacak hiçbir şey olmuyor. Kültürel etkinlikleri az gelebiliyor. Ama fakat bir lokal gibi yaşadığınızda bir süre lokallerle vakit geçirdiğinizde insanların nerede eğlendiğini öğreniyorsunuz. Ve çok güzel etkinlikler buluyorsunuz. Bu açıdan ben çok beğeniyorum Milano'yu. Bir daha Milano'da mı yaşamak isterdim yoksa başka bir şehirde mi yaşamak isterdim? Firenze'de yaşamayı düşünürdüm. Firenze de bana çok mantıklı gelen şehirlerden birisi. Çok tatlı, çok güzel bir yer. O zaman bu haftalık sorularımız bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.